Sevgili arkadaşlar merhaba. Hola queridos amigos. Arkadaşlar bugün değişik bir çalışma yaptım. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama tabii çalışmam bitmedi. Şu an bir maket ev projesi yapıyoruz. Küçük bir resim çizdim merhaba derken kaynadı, onu oraya anlatamadım. Arkadaşlar büyüttüm, çizdiğim resmin oranlarını büyüttüm. Sizler için de bu sefer ölçüm aldım. Orada yazdım. Eğer ki yapmak isterseniz, hani çünkü bazıları ölçü istiyor diye sırf sizin için ölçülerimi aldım arkadaşlar. Arkadaşlar maketimin duvarlarını straforla yapacağım. 1 santimlik straforla. Aynen kopyalıyorum. Bu şekilde evimin duvarlarını oluşturdum arkadaşlar 4 parça olarak. Arka taraftaki duvar biraz uzun, yüksek. Diğerleri 2 eş parça. Bu şekilde maketime başlıyorum arkadaşlar. Maketim ışıklı olacak. İlk baştan pil konan pil yuvası için bir yuva hazırladım arkadaşlar. Pil yuvası. Arkadaşlar bu şekilde de yapıştırdım. Çünkü tutkalın sağlamlığından vazgeçmek istemiyorum ama sıcak silikonun da hızından yararlanmak istedim. İkisini bir arada kullandım. Arada boşluk bırakarak tabii birkaç damla sıcak silikon koyacak kadar yer bırakarak bu şekilde maketimin, ki ne maketi olduğunu söylemiyorum henüz. Sıra olsun o da. Ama maket yani. Ev diyelim şimdilik ama daha sonra farklı bir şey çıkacak. Daha önce görmediğiniz bir şey çıkacak. Ben de görmedim. Bakalım ne çıkacak. Çünkü her projede arkadaşlar ben de aslında ne ile karşılaşacağımı sonuç olarak bilmiyorum. Çünkü zaten yaparken de fikir değiştiriyorum. Şurayı şöyle yaparım diyorum. Bakıyorum öyle olmuyor. Değiştiriyorum. O yüzden yani hayal ettiğimin %85'i oluyorsa %15'i farklı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde tabanını da straforla yaptım. Belki birazdan yavaş yavaş ne yaptığımı çıkarmaya başlayabilirsiniz. Şimdi henüz daha ev diye düşünüyorsunuz ama değil. İçinde beyaza boyadım arkadaşlar. Birkaç kat. Taban platformunu da boyadım. Geçici bir boyama bu. Geçici. Daha sonra üzerinden tekrar boyanacak. Tabanı öyle olmayacak yani. Arkadaşlar bu maskeleme bandının en incesi 0,5 santimlik maskeleme bandı. Bu arada momişim de hiç zaten dibimden ayrılmıyor. Hiç de rahat durmadı ve bütün bıyıkları boyandı. Orada sizi çekemedim, artık kaldı. 2 gün bıyıkları sarı sarı dolaştı, rezilin. Arkadaşlar ışığı yerleştirmek için tavan aydınlatması yapıyoruz arkadaşlar. Çok ciddi olarak tavan aydınlatmamız. Bu şekilde delikler açtım. Biraz ölçülü açtım ama yani böyle gelişigüzel açmadım. Şimdi söylemeyeyim. Anlaşılacak ne olduğu ama gerçi birazdan anlayacaksınız ne olduğunu, ama ne yaptığımızı. Arkadaşlar bu buzlu asetat. Normalde camlarımız için şeffaf asetat kullanıyoruz, biliyordunuz. Rölyeflerde, maketlerde de kullanıyorduk. Burada kullanacağım arkadaşlar. Bu buzlu ve daha kalın ötekilerden. Bunu da lamba yapmak için almıştım ama fırsat bulamadım. Artık bu işe nasip oldu.
Başka bahara da lamba yapacağız inşallah. Arkadaşlar pil yuvasını yerleştirmek için şöyle bir düz zemin hazırladım. Sıcak silikonla yapıştırdım. Bu şekilde de pil yuvasını besledim arkadaşlar. Hareket etmemesi için. Alttan da bir kurdele ile çektiğim zaman gelmesini sağlayacağım. En son yapacağım bunu tabi. En son. Şimdi çatısını oluşturacağım arkadaşlar. Bunun için de ölçü almıştım ama daha sonra ben bu ölçüye sadık kalmadım. Çünkü zaten kafama göre yapıyorum şu an benim yaptığım maket. Tamamen hayali bir şey. Ve şu halini sevmedim arkadaşlar. Çatı çok uzundu. Yanlardan çıkması çok fazlaydı. Onu kestim, küçülttüm. O yüzden de ölçü aldığım ölçüyü vermedim size. Bu şekilde iç mekanın yer karolarını akrilik boyayla boyadım arkadaşlar. Şimdi çatısını yapacağım. En ince mukavvayla kiremit oluşturmak için küçük karton parçaları kestim. Biraz tutkalla veya suya batırarak da yapabilirsiniz. Nemlendirerek şekillendirdim, form verdirdim arkadaşlar. O şekilde de kurudu. Tutkala batırarak yerli yerine yapıştırdım. Arkadaşlar bunu yaparken kök söktüm yalnız. Onu da açıkça söyleyeyim. Arkadaşım sağ olsun telefonla konuşa yaptım. Sohbet ede yoksa çok sıkıcı bir işti. Koca bir çatıyı yapmak bu şekilde gerçekten yaklaşık yani birazcık mola falan da vererek 2-2,5 saat sürdü arkadaşlar. O kadar söyleyeyim size. Hatta gecenin bir köründe yaptım yani. Sabaha kadar da kurudu. Ben boyuyorum şimdi yani sabah olmuş oluyor. Sabah oldu. Arkadaşlar akrilik boya Osmanlı kırmızısıymış. Boyamın üzerinde öyle yazıyor. İki renkli boyadım. Birazcık da kahverengiyle doğal görünmesi için ve sulandırılmış beyaz arkadaşlar. Ve ıslak fırçayla üzerinden geçiyorum. İyice yayıyorum kiremitin üzerine. Belli belirsiz kalacak. Biraz doğal görünüm vermesi için ki gördüğünüz gibi gayet doğal bir görünüm elde ettim. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi kapıyı yapıyorum. Rölyefte yaptığımız şekle benziyor bu kapı. Yalnız hareketli olacağı için daha sağlam olması için 2 milimlik mukavva kullandım. 2 milimlik mukavvadan şu an elimde olan parçayı kestim. Ama 2 milimlik mukavvayı kesmek çok zor biliyorsunuz. O yüzden 1 milimlikle arkasına aynen bir parça daha kestim. İnce olan en inceden arkaya bir parça daha kestim. Çünkü ikisinin arasına asetat yapıştıracağım arkadaşlar.
Şu yaptığım şey de arkadaşlar, bu kavadan yaptım, o dirsek banyo perdesi gibi düşünün. Griye boyadım. Kumaşlarımdan perdeler kesiyorum ama ne yapacağım, ne yaptığımı anladınız mı arkadaşlar? Ne çıkıyor buradan? Sizce ne oluyor? Tahmin ediyor musunuz? Arkadaşlar bu şekilde perde yapıyorum. Duş perdesi mi sizce? Ay, sel verip sır vermiyorum yani. Bu şekilde perdelerimi yaptım. Tutkalladım, gördüğünüz gibi az önce perdenin kenarlarını o şekilde kıvırdım. Bir şeyler çıkmaya başladı arkadaşlar. Bana ayna lazımdı. Dört köşe olsa daha iyiydi ya da dikdörtgen, ama yuvarlak var elimizde. Böyle. Bunu da arkadaşlar, eğer böyle bir şey kullanırsanız geri dönüşüm projelerinizde de kullanabilirsiniz bu tarz aynayı. Çıkarmak için önce bir ocağa tutup ısıtınca ayna kendini çıkarttırıyor. Yoksa çıkmıyor arkadaşlar, kırılıyor. Evet arkadaşlar, artık zannedersem ne yaptığım ortaya gün gibi çıkmaya başladı. Arkadaş bilmiyorum, merdiven dayar dışarıdan siler artık. Arkadaşlar, maket kartonu 3 milimlik, bir türlü bitmedi. Bir koca plaka almıştım. Kaç almıştım? 50'ye 70 mi almıştım? Bitmiyor.
Morellement.